Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bugün burcuna göre para kazanma serisinden Başak Burcu para ve zenginlik rehberini derinlemesine ele alıyoruz. Eğer doğum haritanızda güçlü Başak enerjisi taşıyorsanız yükselen Başak, Güneş Başak, Ay Başak'ta veya Venüs Başak'ta ise para kazanma yolculuğunuz analiz, pratiklik ve hizmet odaklılıkla yoğrulmuş demektir. Astrolojik açıdan Başak, Zodyak'ın 6. burcu olarak toprak elementinin değişken niteliğini taşır. Yönetici gezegeni Merkür, size analitik bir ruh kazandırır. Bu da finansal hayatta detaylı planlamayı, verimli yatırımları ve günlük rutinleri bir motivasyon kaynağı haline getirmeyi simgeler. Ancak, Merkür'ün hızlı enerjisi bazen mükemmeliyetçilik dalgalanmalarına yol açabilir. Örneğin, haritanızda Merkür'ün Satürn ile kare açısı varsa analiz kısıtlamalar, Jüpiter'le üçgen açısı varsa pratik şanslı fırsatlar öne çıkabilir. Merkür Başak'ta ise finansal kararlarınızda içgüdüsel iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ani harcamalara dikkat. Hazırsanız detaylara başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Başak Burcu finansal hayatta analitik ve pratik bir ruha sahiptir. Güvenlik arayışından korkmaz. Hatta çoğu zaman detaylı verimlilik onun için bir motivasyon kaynağıdır. Astrolojik olarak, bu özellik Merkür'ün Başak'taki doğal yerleşiminden kaynaklanır. Merkür burada kendi burcunda güçlüdür ve size analitik birikim gücü verir. Kendi markası kurmak, sağlık yatırımları veya hizmet odaklı projeler, Başak'ın en büyük zenginlik anahtarıdır. Örneğin, haritanızda 6. ev, iş ve rutin evi, Başak Burcu'nda veya Merkür tarafından yönetiliyorsa, sağlık ve danışmanlık sektöründe parlayabilirsiniz. Başak enerjisi, özellikle veri analizi, sağlık, eğitim veya hizmet odaklı işler gibi verimli sektörlerde doğal bir avantaj sağlar. Ünlü yatırımcı Warren Buffett gibi Güneş Başak'ta doğan bu efsanevi değer yatırımcısı, haritasındaki güçlü Merkür etkisiyle Berkshire Hathaway'i detaylı analiz gibi yöneterek uzun vadeli değer yatırımlarına odaklandı. Başak'ın toprak gibi sağlam pratikliği, onun finans ve sigorta hamlelerinde istikrarlı servet biriktirmesini sağladı. Başka bir Başak enerjili örnekleri Ellison, Oracle'ın kurucusu, haritasında güçlü Başak Merkür enerjisiyle veri tabanı ve bulut yatırımlarında titiz hamleler yaptı. Detaycı ama vizyoner adımlarla trilyonlarca dolarlık bir servet inşa etti. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta mükemmeliyetçilik dengesidir. Başak çoğu zaman parayı verimli hissetmek ister. Fakat sürdürülebilir bir servet için risk almayı öğrenmek şarttır. Satürn'ün Başak'taki yerleşimi veya transitleri, örneğin Satürn Başak'ta retro olduğunda, bu denge dersini vurgular. Retro Satürn, geçmiş kişisel finansal hatalardan öğrenmeyi ve uzun vadeli rutin yatırımlarını teşvik eder. İlginç bir not, Satürn Balık'ta 2025'te Başak'a kısa bir etki yapacak, Mart-Haziran arası. Bu dönemde analiz disiplinli davranan Başaklar kalıcı başarılar elde edebilir. Astrolojik etkiler, gezegenler ve para dinamikleri. Başak'ın finansal yolculuğunu şekillendiren en önemli gezegen Merkür'tür. Merkür Başak'ta güçlü olduğunda, analizinizi yüksek olur ve veri, sağlık veya hizmet piyasalarında başarı şansınız artar. Örneğin, 2020-2021'de lojistik piyasasında ani yükselişler yaşayan birçok Başak Burcu, Merkür'ün parlayan enerjisinden faydalandı. Warren Buffett gibi Merkür Başaklı bir vizyoner, Berkshire'yi kurarken haritasındaki Merkür-Jüpiter bağlantısıyla pratik köklerden ilham aldı. Bu yerleşim, onun finans ve veri yatırımlarında analitik servet patlamalarını tetikledi. Ancak Merkür'ün değişken enerjisi dönemlerinde ki bu her yıl olur. Örneğin 6 Mart 2025 Dolunay'ı Başak'ta mükemmeliyetçi kararlar finansal kayıplara yol açabilir. Bu süreçte eski kişisel yatırımları gözden geçirmek, yeni harcamalara acele etmemek faydalıdır. 2025'te Merkür Retrosu Aslan'dan Yengeç'e geçişli gerçekleşecek. 17 Temmuz, 10 Ağustos 2025 arası. Bu da iletişim ve karar alma süreçlerinde yavaşlamayı getirir. Kontrat imzalamak, veri alımı satımı veya büyük finansal taahhütlere girmek yerine, kişisel stratejileri revize etmek için ideal bir zaman. Venüs'ün etkisi de göz ardı edilemez. Çünkü para evi olan ikinci evi, yükselen Başak için Boğa burcunda, Venüs yönetimi, doğrudan etkiler. Venüs Başak'ta pratik ve verimli bir pozisyonda olduğundan, eğer haritanızda Venüs Başak'ta ise, para kazanma tarzınız detaycı ve hizmet odaklı olur. Ancak harcamalarda kişisel titizlik riski taşır. Mesela, Venüs Başak'ta olanlar sağlık alışverişe veya rutin tatillere ani harcamalar yapabilir. Bu da bütçeyi sarsabilir. Venüs retro dönemleri, 1 Mart, 13 Nisan 2025 arası Koç ve Balık burçlarında, ilişkiler üzerinden gelen finansal fırsatları sorgulatır. Kişisel ortaklıklar, evlilik yoluyla zenginlik veya işbirlikleri için dikkatli olunmalı. Jüpiter'in Başak transitleri ise bolluk getirir. Jüpiter Başak'ta olduğunda, yaklaşık her 12 yılda bir, en son 2015-2016'da, bir sonraki 2027-2028'de, kişisel girişimcilik şansınız artar, yeni sağlık projeleri veya veri startuplar için mükemmel bir dönem.
Neptün'ün 2025'te Balık'tan Koç'a kısa geçişi, 30 Mart 2025'ten itibaren ise hayalleri gerçekliğe dönüştürme potansiyeli sunar. Ancak finansal yanılsamalara karşı uyarır. Neptün retro olduğunda, spiritüel veya kişisel yatırımlar, örneğin sağlık projeleri, verimli wellness, öne çıkabilir. Ama gerçekçilik şart. İlginç bir detay, Neptün Başak'ta tarih boyunca, 1957-1970 gibi, kişisel refahı ve hizmet devrimlerini tetikledi. 2025'te bu enerji, sürdürülebilir veri veya hizmet odaklı fintech gibi alanlarda fırsatlar sunabilir. Evler ve finansal harita. Astrolojide para ve zenginlik, belirli evlerle bağlantılıdır. İkinci ev para ve değerler evi, yükselen Başak için Boğa burcunda. Bu ev, kişisel kazançlarınızı ve maddi değerlerinizi gösterir. Eğer burada Merkür veya Venüs varsa, para kazanma analizinizi yüksek olur. Ancak Boğa'nın sabit ihtiyacıyla çatışabilir. Retro Merkür burada etkili ise, para biriktirme alışkanlıklarında gecikmeler veya titizlik yaşanabilir. Örneğin, Boğa'daki Uranüs, 2018-2026, Başaklar için ani finansal değişimlere işaret eder. Beklenmedik bir veri bonusu veya ani bir harcama gibi. 6. ev iş ve günlük rutin evi, yükselen Başak için Oğlak burcunda, Satürn yönetimi. Burası maaşlı işleri ve günlük kazançları temsil eder. Başak enerjisi burada analiz işler, veri sektörü, danışmanlık, sağlık hizmetleri için uygundur. Mars retro Oğlak'ta bu evi etkilerse, iş sözleşmelerinde hatalar veya yanlış anlaşılmalar artabilir. 8. ev paylaşılan kaynaklar ve dönüşüm evi, yükselen Başak için Balık burcunda, Neptün yönetimi. Miras, borçlar, yatırımlar ve ortak kaynaklar burada yer alır. Güçlü Merkür bakış açıları, sağlık mirası veya kişisel yatırımları gibi alanlarda kazanç sağlar. Ama Neptün retro dönemlerinde derin finansal krizler dönüşüme yol açar. Örneğin, Neptün'ün Koç geçişi, 2025-2026, Başaklar için kişisel topluluk projeleri veya wellness yatırımları yoluyla zenginlik fırsatları yaratabilir. 10. ev kariyer evi, yükselen Başak için İkizler burcunda, Merkür yönetimi. Analiz ve pratik girişimcilik burada parlar. Merkür Başak'ta transit yaparsa, Ağustos 2025, detaylı stratejilerle servet büyür. Başaklar burada kendi markası CEO'su veya hizmet girişimci rollerinde parlayabilir. Başak Burcu için en iyi para kazanma alanları, veri ve analiz, sağlık ve wellness, eğitim ve hizmet, detay veya rutinlerin güçlü olduğu işlerdir. Çünkü Başak enerjisi, verimliliğin ve analizin olduğu her yerde daha parlak çalışır. Astrolojik olarak, eğer haritanızda Neptün Başak'ta ise, 1957-1970 doğanlarda yaygın, spiritüel sağlık veya kişisel fintech'te ani zenginlik fırsatları gelebilir. Örneğin, sürdürülebilir veri veya hizmet odaklı uygulamalar. Plüton'un Başak bakış açıları ise kişisel krizleri veya dönüşümler üzerinden servet getirir. Örneğin bir veri şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla büyük kazançlar elde edilebilir. Başak Burcu zenginlik için stratejiler. Peki, Başak Burcu zenginlik için hangi stratejiyi izlemeli? Öncelikle analitik adımlarını kişisel planlarla desteklemeli. Yatırımlarını tek sepete değil, verimli alanlara yaymalı. Örneğin, 2. evdeki Venüs etkisiyle rutin dekorasyonu yatırımları, örneğin sağlık Airbnb mülkleri. 8. evdeki Merkürle kişisel mirası veya veri fonları. Mükemmeliyetçilik dalgalanma yerine uzun vadeli vizyon geliştirdiğinde, Başak'ın toprağı sadece bir temel olarak parlamakla kalmaz, kalıcı bir servete dönüşür. Retro dönemlerde, Merkür fazları, Merkür, Venüs, acele etmeyin. Bu zamanlar içsel gözden geçirme ve kişisel strateji yenileme için mükemmeldir. Jüpiter transitlerinde genişleyin. Satürnlerde analiz disiplinli olun. Küçük bir sır. Başaklar için yeşil renk, özellikle iş görüşmelerinde veya finansal hamlelerde, Merkür'ün enerjisini güçlendirir. Yeşil bir kolye veya aksesuar deneyin. Unutma Başak, sen para biriktirmek için doğmuşsun ama asıl servetini büyüten şey analiz ve kişisel desteği olacak. Yıldızlar sana verimliliği vermiş. Şimdi sıra bunu bilinçli hamlelerle zenginliğe dönüştürmekte. Ayrıca Güneş, Ay ve yükselen burçlarınızı ayrı ayrı dinlemeyi unutmayın. Çok işinize yarayacak. Eğer kişisel haritanızı detaylı incelemek isterseniz, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yıldızlar rehberiniz olsun. Görüşmek üzere.